Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mum çiçeği bakımı ile ilgili 4 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Birinci püf nokta, mum çiçeği nasıl çoğaltılır? Mum çiçeği yapraktan ya da daldan nasıl çoğaltılır? Sizlerle bunun tüm detaylarını paylaşmak istiyorum. Öncelikle mum çiçeği gördüğünüz üzere bu şekilde kollar oluşturur. Bu kollarda genelde çiçek açar. Mum çiçeğini sadece yapraktan çoğaltmak mümkün müdür? Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunu bir saksının içerisine koyduğunuz zaman uzun süre kalır fakat köklenmez. Asıl mum çiçeğini çoğaltmak istiyorsanız uzanan dallarından kesmeniz gerekiyor. Ve mutlaka kestiğiniz dalda en az 2 tane yaprak olmalı. Yani bir tane yaprak ile kesinlikle çoğalmıyor, köklenmiyor. Hemen bakın, mum çiçeğimin ucundan kesiyorum. En ucundan kestim ve bunda 3 tane yaprak var. Ve mutlaka dal kısmının biraz uzun olması gerekiyor. Çünkü köklenme daldan başlayacak. Bu yüzden köklenmenin hızlı olmasını istiyorsanız dalı olan mum çiçeklerini kesmeniz gerekiyor. Hemen kuruyan dalı kestim ve bakın yine dalın en ucunda 2 tane yaprak var ve uzun bir gövdesi var. Hemen yine gövde kısmından kesiyorum. Uzunluk olarak 20 santim uzunluğunda bir gövde bırakıyorum. Bu da köklenme sürecini hızlandıracaktır. Yine bakın dal ucundan kesiyorum. Sizlere tavsiyem mutlaka dalı kısa olanları kesmeye çalışın. Çünkü uzun dallardan tekrardan çiçek çıkma ihtimali yüksektir. Evet, birkaç tane daha kesiyorum. Ben 4-5 tane keseceğim. Çünkü köklendirmeyi, garantiyi almamız gerekiyor. Bakın şu anda elimde 5 tane kesmiş olduğum mum çiçeğimin dalları var. Ve bunları nasıl köklendirebiliriz? Köklendirme yöntemi olarak birçok yöntemi deneyebilirsiniz. Ben genelde suda köklendiriyorum. Çünkü suda köklendirme bu tarz bitkilerde çok daha hızlıdır. Bunun için ihtiyacım olan bir bardak ve içerisine bol miktarda su ekliyorum. Daha sonra kesmiş olduğum mum çiçeğinin saplarını bu suyun içerisine daldıracağım. Ve böylelikle su içerisinde hızlı bir şekilde köklenecektir. Bu tarz suda köklendirme işlemi özellikle yaz aylarında hava çok sıcak olduğu için en geç bir hafta içerisinde köklenmeye başlar. Evet, şimdi bütün kesmiş olduğum dalları bu şekilde suyun içerisine koyuyorum. Bunları suyun içerisine koyduktan sonra herhangi bir gübre, hiçbir şey vermenize gerek yok. Sadece su bunun için yeterlidir. Ve daha sonra bol ışık alan bir yere konumlandırıyorum. Sizlerle bu mum çiçeğimin saplarının bir hafta sonraki gelişimini de paylaşacağım. Evet, sadece bir hafta sonra kesmiş olduğum mum çiçeklerim gördüğünüz üzere köklenmeye başladı. Bir hafta içerisinde küçük küçük yeni kökler çıkardı sapları. Yani suda gerçekten köklendirme çok hızlı. Fakat bu şekilde kesinlikle toprağa ekmiyoruz. Yeterince kök çıkarması gerekiyor bol miktarda ve ondan sonra toprağa ekeceğiz. Kök miktarı fazla olursa toprağa ektiğiniz zaman mum çiçeği çok çabuk tutar ve hızlı bir şekilde büyür. Ben 2 hafta bekleyeceğim ve 2 hafta sonrasında yeteri uzunluğa gelen kökleri toprağa ekeceğim. Sizlerle sadece sonuçları paylaşmak istedim. Başka bir videoda bunu detaylı anlatacağım. Şimdi ikinci metodumuza geçelim. İkinci metot, özellikle mum çiçeklerinde yaprak temizliği nasıl olur bunu göstereceğim. Bunun için ihtiyacım olan bir limon. Sizler ister sarı limon, isterseniz bu limondan kullanabilirsiniz. Fark etmiyor ve en önemlisi nem yağı. Nem yağı benim özellikle salon çiçeklerinde çok sık kullandığım bir doğal tesbih ağacı yağıdır. Biraz kokusu ağır fakat bitkilere çok iyi geliyor.
Bakın bunun ihtiyacım olan sadece bir yarım limon ve birkaç damla suya damlatacağız. Yaklaşık olarak bir çay kaşığı dolusu limon suyunu 100 milim suyun içerisine koyuyorum ve üzerine de nem yağı damlatacağım. Nem yağı özellikle bitkilerinizde böceklenmeyi durdurur, böcekleri uzaklaştırır. Çünkü hem yapışkan bir yapısı hem de kokusu sayesinde salon çiçeklerine sık rastladığımız bitleri uzaklaştırır. Ve bitlerin özellikle nefes alamayıp kısa sürede ölmesine yardımcı olur. Böylelikle bitkilerinizde eğer bir böceklenme varsa bundan da kurtulmuş olursunuz. Yaklaşık olarak 10 damla nem yağını bu suyun içerisine karıştırıyorum. Evet, su tam karışmıyor, heterojen bir karışım, fakat yine de karıştırıyoruz ve böylelikle pamuğu batırıp iyice sıkıyoruz. Bunu yapraklarınızın hem alttan hem de üstten silmeniz gerekiyor. Özellikle salon çiçeklerinde çok sık karşılaştığımız yaprak altı hastalıkları olur. Eğer bitkinizin gelişimi durduysa, bitkilerinizin yaprakları birdenbire sararmaya başladıysa ya da dökülmeye başladıysa hemen lütfen bitkilerinizin yapraklarının altını kontrol edin. Özellikle bu karışımda yaprak altını özellikle siliyoruz. Çünkü hastalıklar yaprak altından başladığı için bunu kontrol etmiş oluyoruz. Sizlere tavsiyem bu işlemi ayda bir kere yapmanız ve özellikle bitkilerinizin yapraklarını alttan kontrol etmeniz. Eğer bunu sık sık yaparsanız bitkilerinizde böceklenme, bitlenme, herhangi bir hastalık oluşmaz. Özellikle limon içerisindeki antioksidan özelliği sayesinde bitkinizin yapraklarının daha sağlıklı olmasına yardımcı olacak ve hastalıklardan da koruyacak. Nem yağı bitkide parlak ve güzel bir görünüm verir. Özellikle salon yapraklarınızda, yeşil yapraklı bitkilerinizde çok daha parlak ve canlı olmasına yardımcı olur. Hem de hastalıklardan da korumuş oluyor. Nem yağı tamamen doğal bir yağdır. O yüzden bitkisel doğal ürünler satılan marketlerde bulabilirsiniz. Herhangi bir marka ya da site tavsiye etmiyorum. Herkes kendisi bunu araştırıp bulabilir. İnternet sitelerinden de bulabilirsiniz. Tüm yapraklarını bu şekilde sileceğiz. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Eğer sizin çiçeklerinizin yaprakları sağlıklıysa bu çiçeklerin kök gelişimi de iyi demektir. Ve aynı zamanda bol bol çiçek açmasını da yardımcı olur. Bakın gördüğünüz üzere şu anda artık çiçeğimin yaprakları çok canlı ve parlak. Böylelikle daha görünüm olaraktan da güzel görünüyor. Üçüncü metot ise mum çiçeğini çiçek açtırmak için bugün sizlere çok güzel bir doğal bitki besini tarifi veriyorum. Bunun için ihtiyacım olan tek şey sadece limon. Limonu bu şekilde ince dilimler halinde ayırıyoruz. Bitkilerimizde sıvı bitki besini olarak bunu kullanabiliriz. Bunun için yapmanız gereken birkaç tane bu şekilde kestiğiniz limon dilimlerini bol suyun içerisine koymak. 1 litre suyun içerisine koyabilirsiniz. Bu suyun içerisine limonları koyduktan sonra kapağını kapatıp 2 saat bekleteceğim. Ve limonlar böylelikle bu suyu bol bol C vitamini ve besin değerleri yüksek olan mineraller sağlayacak. Şimdi bu suyu 2 saat bekletiyorum. 2 saat beklettiğim limonlu suyu şimdi kapağını açtım ve içindeki limon dilimlerini çıkarıyorum. Bu suda bol miktarda vitaminler var. Limon içerisinde bol miktarda antioksidan var ve aynı zamanda C vitamini var. Böylelikle bitkilerinizin köklerinin canlanmasına, vitamin desteğinin almasına yardımcı olur. Verdiğiniz suyun ya da gübrenin mutlaka toprağı iyice çekmesi gerekiyor. Bu yüzden suyu yavaş yavaş fakat toprağın iyice nemlendiğinden emin olacak şekilde su ve gübre verebilirsiniz. Bu işlemi özellikle ayda bir kere verin. Ben ayda bir kere dönüşümlü olarak tüm salon çiçeklerime sıvı bitki besinleri veriyorum. Evet, sizlerle bu yapmış olduğum işlemler sonucundaki çiçeğimin gelişimini de özellikle paylaşmak istiyorum.
Mum çiçeğinin aylar içerisindeki gelişimini gösterdim. Bu benim mum çiçeğimin son 2 ayda 2 kere çiçeklenmesi. Özellikle 4. püf noktayı da anlatmak istiyorum. Mum çiçeği için en uygun yer neresidir? Mum çiçeği konumu çok önemli. Mum çiçeği özellikle sabah güneşini çok sever ama direkt güneş almaması gerekiyor. Direkt güneş alırsa yapraklarında yanma oluşur. Bu yüzden direkt güneş değil fakat pencereye yakın bol aydınlık olması gerekiyor. Yani mum çiçeği karanlık ve gölge bir yerde kalmaması gerekiyor. Bitkiniz eğer uzun süredir çiçek açmıyorsa bunun bir nedeni de yetersiz ışık almasından kaynaklanır. Ve sıcaklık aralığının mutlaka oda sıcaklığı olmalı. Yani 20 ve 24. Özellikle 15 derece altı ve 30 derece üstü sıcaklıklarda çiçeklerinizin, bitkilerinizin gelişimi yavaşlayabilir. O yüzden lütfen bu püf noktalara dikkat edin ve mutlaka ayda bir kere bitkilerinizi potasyum ağırlıklı, kalsiyum ağırlıklı desteklemeniz de gerekir. Bunları dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.